Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir dakika, şarja takılı telefon da bir yandan. Tamam. Yavaş oluyor diyor. Bakalım, tamam. Evet, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sesim biraz kısık arkadaşlar. Ben bugün biraz fazla dolaştım herhalde. Bir de çok sıcak buralar. Yani böyle bir sesim gitti yine. Şimdi sessiz kalanların açılımı olacak bu arkadaşlar. Sessiz kalmayı başarabilenlerin açılımı olacak. Yani sessiz kalmanızın onu nasıl etkilediğine bakacağız. Ne düşündüğüne, neler düşünüyor, bakalım ona bakacağız arkadaşlar. Ama tabii ki sizin sessizliğinizin onun üzerinde nasıl bir etki yaptığına bakacağız. Havalar kötü demişsiniz. Aa, yok çok sıcak, aşırı sıcak burada havalar. Arkadaşlar. Yani çok aşırı sıcak hem de. Mahvoldum bugün. Bir de dışarıdaydım. Yani var ya böyle Allah'ım o güneş yaktı hepimizi o derece. Hadi bakalım. Şimdi sessizliğinize bakalım. Onun üzerindeki etkilerine bakalım arkadaşlar. Sizin sessizliğiniz için nasıl bir yorum yapacak? Hepiniz niyetlerinizi alın. Ben kartlarımı almadan gelmişim biliyor musunuz? Bir de seans yaptım arkadaşlar. Seanstan dışarıdan gel. Seans yap iyice aslında sesim ondan gitti. Yani hem gezmekten de durup geri kalmıyorum yani. Yani klasik yay. Şuradan biraz kart alalım. Birazcık konuşturalım bu kişiyi. Ay yanlış kartları aldım. Şunları alalım. Şöyle. Tamamdır. Evet. Kartları eksik des. Ay şurada gözümün önünde görmüyorum. Gördüm. Evet, hadi bakalım. Evet, hazırsanız ben şimdi hazırım. Zamansız zamana niyetimi alıyorum ve hepinizin en yüksek hayrına olmasına diliyorum arkadaşlar. Bakalım ayrılık sonrası sessiz kalanlar için bu açılım, yine söylüyorum, sessizliğiniz onu nasıl etkiliyor ya da ne düşünüyor ya da hiç etkilenmiyor mu? Ne oluyor arkadaşlar? Ona bakacağız. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Şimdi ilk önce onun bu durumla ilgili enerjisi için kartlar alacağım. Bir de sizin nasıl bir enerjide olduğunuzu düşündüğü kartlar alacağım. Tamam mı? İlk önce onunla ilgili o düşünsün arkadaşlar. Tamam mı? Onun enerjisini alıyoruz.
Bakalım ne düşünüyor dedik. O enerji Harut ve Marut. Simurg. Star. Şimdi diyoruz ki sizin enerjinize bak, yani düşüncelerinde sizin enerjiniz. Buraya da o olacak. Neymiş? Oh, Bird. Minion. Vay vay vay. Evet. Bakalım neler diyor. Aa. Düşünceye bakın. Yıkılan kule. Hem de o kötü tarafı geldi. Of, adalet. Ve ikinci. Of. Şuraya bakın. Şu kombinasyon fena yani. Şundan da alalım. Yine kırmızı ve mor. Yani kesinlikle bir kadersellik var zaten. Burada her şeyi anlatıyor da. Ya da ruhsal bağlantı var arkadaşlar. Allah, yere gitti kartlar. Bir tanesi yere uçtu. Hangisiymiş? Hem de ön yüzü gelmiş. Dengenin uçmuş. Şimdi şöyle koyalım görebilmeniz için. Bir tane de alacağım. Onu da 4 yapacağım. Şöyle koyalım. Kart yargılama. Ay, çok şey var. Kaç tane yargı? 3 tane yargı kartı geldi. Barış. Kartlar elimden fırlıyor yalnız. Ve kardeşlik kartı uçtu yere. Tamam. Onu da mühür olarak almıştım zaten. Şimdi enerjisiyle başlayalım. Şimdi genel enerjisine bakıyoruz. Hani sizin sessizliğinize karşı onun düşüncesi. Bir de sonraki de bu sessizlikte sizin nasıl bir enerjide olduğunuzu düşünüyor. Ona da bakacağız. İlk önce onun düşüncelerine bakıyoruz arkadaşlar. O diyor ki evet, sessizlik zaten Harut ve Marut'la başladı ya, onun enerjisi. Yani bu ne demek? Yine sessizliği anlatır Harut ve Marut. Yani bilginin saklanması gerektiğini, siz bir şeyleri gizliyor olabilirsiniz. Ondan sonra o kendisi de size karşı sessiz olabilir arkadaşlar. Çünkü bir şeyleri saklaması gerektiğini. Yani çok aslında bazı şeyleri gözünüze sokmak istemiyor. Yani o da bir şeyleri kapalı kapılar ardında yaşamaktan bahsediyor aslında. E, Bu durumun sizin kabul etmeyeceğinizi ya da işte tepki verebileceğinizi düşünürken sessiz kalmanız karşısında aslında size bir takım mesajlar veriyor olabilir. Yani onun siz çok iyi, çok hoş, çok iyi durumda olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Onun enerjisine baktığımız zaman dediğim gibi o bir yandan da tabii ki nasıl bir enerji veriyor? Yani yani küllerinden yeniden doğmak. Ya bu kişi zaten sizinle ayrıldığında bir yeniden hayat kurma isteğiyle uzaklaşmış olabilir. Çünkü burada işte işte küllerinden yeniden doğmak, e, yepyeni bir hayat, bunlardan bahsediyor arkadaşlar ama işte dediğim gibi kendisinin çok güçlü olduğunu, işte başarılı olduğunu, başarabileceğini, evet, geçmişte bir takım durumlarla ilgili gerçekten ya hani başarısız durumlar yaşamış olabilir ilişki anlamında ama yeniden
işte bir şeyleri yeniden başarmak isteği içerisinde gitmiş olabilir ama daha çok bir özgürleşme isteği olabilir ya da yeni bir hayat kurma isteği içerisinde uzaklaşmış olabilir ama bu bilgileri de sizden sakladığını söylüyor. Hiçbir şekilde yani size açık vermeme konusunda bahs bahsediyor. Aynı zamanda hislerinin ona yol gösterdiğini ve hislerine de güvendiğinden bahsediyor ve bu durumu ya şey biraz bu kişi yani hani biz nasıl duygularımızla hareket ediyoruz ya o öyle değil. O hislerini kontrol edebiliyor arkadaşlar ya da duygu insanı olmayabilir. Anlatabildim mi? Duygu insanı olmayabilir. Mantık insanı olabilir ama şimdi burada sizin sessiz kaldığınızı kafasında çok fazla kurgulayan bir kişi var. Yani sizinle ilgili çok fazla kurgu var bu kişinin kafasında. Ama ona ah ettiğinizi de düşünüyor. Onu da söyleyeyim yani ya da beddua etmek ya da ah etmiş olabilirsiniz. Çekindiği durumlar da var. Şimdi onun sizin sessizliğiniz karşısında kendi enerjisine baktığımızda bir şeyleri saklama isteği var. O da sessiz kalma isteğinin içerisinde. O da bir şeyleri sizden gizleme isteği içerisinde. Ama işte hislerini çok kontrol edebildiğinden bahsediyor. Birazcık mantığıyla hareket ediyor. Peki sizin nasıl bir enerjide olduğunuzu düşünüyor. Sizin nasıl bir enerjide olduğunuzu düşünüyor dediğimizde Bird'le başladık. Yani Bird nedir? Doğumdur. Yeniden doğumdan bahseder, mükafattan bahseder, bereketlenen bir dönemden bahseder arkadaşlar. Yani engellenemez bir başarıdan bahsediyor sizinle ilgili. Yani bir şekilde siz yeniden aslında küllerinizden de doğmuş olabilirsiniz ki zaten yanına atan kartı görüyorsunuz. Vuslat dedi. Aşk kartıdır. Siz bir aşk insanısınız arkadaşlar onun gözünde. Ya da işte evli olabilirsiniz ya da evlilik yapma isteği içerisinde olabilirsiniz. Bir şekilde bu kişinin sizin hayatınıza birisini almış olabileceğinizi ya da işte çünkü siz bir aşk insanısınız onun gözünde. Bu durumu her türlü yani bir şekilde yaşayabileceğinizi düşünüyor arkadaşlar. Hayatınızda birisi olabilir. Ondan sonra siz bir de duygusal yaralarınızı hani duygusal anlamda yaralanmış olabilirsiniz bu kişi tarafından. Diyor ki o duygusal olarak o yaralarını iyileştirmek içinde olsa yeni bir başlangıç yapmış olabilir. Ve onun sessizliği çok sizin sessizliğinizin çok hayra alamet olmadığını düşünüyor. Çünkü sessiz kalmanız aslında onun için normal bir durum değil ki önceden diyor. Ya mümkün değil sizi bu şekilde sessiz tutabilmek arkadaşlar. Onun gözünde yani mümkün değil. Ama arkadaşlar burada da sizin bir şeylerle uğraşabileceğinizi de düşünüyor. Yani hani başka enerjiler anlatabiliyor muyum? Yani bir şeyler yapıyor olabilirsiniz, bir şeylerle uğraşıyor olabilirsiniz ya da uğraşmış olabilirsiniz. Yani şüphelendiği konular var. Yani onu etki altına almak ya da onu tesir altına almak ya da arkadaşlar bu olmasa bile yani onu etkilemek için sessiz kalmış olabileceğinizi de düşünüyor. Yani düşünüyor bu kişi. Ama dediğim gibi yani aynı zamanda sizin isteklerinizin ve inançlarınızın artık ona olan isteklerin ve inançların bittiğinden bahsediyor. Yani artık bu aşka ya da bu kişiye inanmıyorsunuz. Yani bitirmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Öyle söylüyor. Çünkü bu sessizlik öyle hayra alamet değil. Yani çünkü normalde siz bu şekilde kolay kolay durmazmışsınız. Bu kadar diyor. Yani daha önce burada çok farklı durumlar yaşanmış olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar diyor ki haksızlığa uğradı. Evet, sessizsiniz ama sizi bir haksızlığa uğrattığının da farkında. Siz bir kişiyle iletişime geçmiş olabilirsiniz. Bunun ailesinden ya da arkadaşlarından mı? Ya da onunla mı?
iletişime geçilmiş olabilir arkadaşlar ama olumsuz veriyor. Yani, eee, olumsuz bir etki yaratmış olabilir o tarafta. Şimdi, yani, bu konuyu, nedense bu konu geldi oraya. Hani, o söyleme gereği hissettim. Burada bazılarınız, bir iletişim kurmuş olabilir ayrılık sonrası. Birisiyle, bir kişiyle, bu arkadaşı olabilir, hayatındaki birisi olabilir. Yani bir iletişim var burada. Hepiniz için tabii ki değil bu ama bazılarınız için, var arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum yaşanmış ama diyor ki, yani sizin güveninizi kazanabileceğini zannetmiyor tekrar. Yani bu güveni kazanmak onun için zor, endişe ve kaygı, eee, uyandırıyor onda. Yani bu konu onun için biraz zor. Çünkü daha önce zamanında çok fazla fedakârlık yapmış olabilirsiniz. Kendinizi bu kişiye hatta böyle tutuklu hissetmiş olabilirsiniz. O derece yani. İlle de o demiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişi de bunun farkında olduğunu söylüyor ama sizin bu sessizliğiniz çünkü, şey değil arkadaşlar, yani normal bir durum değil ki burada ne diyor bazılarınız için, hani, böyle gelgitli bir ilişki veriyor zaten burada. Gelgitler içerisinde de bir takım ayrılıklar yaşanmış olabilir ama bu her ayrılık sonrasında ne oldu? Ne diyor? Bir şekilde benimle iletişim kurmaya çalıştı. Yani, hatta burada bazılarınızda, hani, blokaj atma, engelledi mi ne yaptı? İşte bir blokajlar var, bir engelleme konusu olabilir ama siz bir şekilde bir yolunu bulup, yani, bir şekilde bu kişiye ulaşmış olabilirsiniz, görmüş olabilirsiniz. Yani, engelleme olmasa bile bir şekilde olduğu yere mi gitmek, yani, bir oradan mı geçmek, bir şekilde bir görmek, var arkadaşlar. Ki diyor, yani, bunu yapardı ki zaten burada ayrılığın arkasından önüne arkasına bakarak gezen birisi olabilir bu. Her an her yerden siz çıkabilirsiniz, yani. Hatta sosyal medyada bile temkinli davranan çünkü, siz olabilirsiniz arkadaşlar. O nedenle, ama burada benim gördüğüm sizin, sessizliğinizin aslında sebeplerinden bir tanesi de o yaraların, acıların geçmesi için arkadaşlar. Yani stresinizi hafifletmek, duygusal yükü üzerinizden atmak, yani o ayrılığın yarattığı o stresten kurtulmak, yani sessiz kalmak aslında bu yönde size iyi gelmiş olabilir ve olduğunuz duruma, hani, adapte olmanızı, hızlandırmış bir durum olabilir. Yani, sizin bu ilişkiden tamamen kopmuş olabileceğinizi, yeni bir yaşama başlamış olabileceğinizi söylüyor. Yani kendi yolunuzu çizmiş olabilirsiniz. Evet. Çünkü bir yandan diyor ki, yani onun, yani sizin bir saygınlığınız olabilir çevrenizden, işte, ilişki içerisinde olmak isteyeceğinizi ya da yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olacağınızı ki burada şey diyor, yani o, hani, istemese bile zaten onu bir şekilde bu durumun içerisine çekerler. Ya, burada gerçekten sizi aslında ben anlamadığım konu, yani, burada çok hayran bu da sizsiniz. Bir şekilde hani, her türlü beğeniliyor ya da, işte, yerinize birilerini koyamıyor. Koysa da, yani, hayatına birisini almış olsa bile, açık ara fark atıyorsunuz. Yani, kıyaslama yapılamaz. Bu kadar net söylüyorum ve bunun bilincindeyken bu ayrılığın yaşanması zaten burada birtakım enerjilerin devreye girerek yaşanmış olabileceğinden bahsediyor bize, değil mi? Ama kişi, işte, burada yani, bu kadar bunun bilincinde olup da sizin sessizliğinize, anlamlar yüklemeye çalışması enteresan. Evet, yani, bir son yaşanmış, bir çöküş yaşanmış olabilir. Büyük bir şekilde size haksızlık yapmış bu kişi. Hatta haksızlık değil, haksızlık ötesi bana göre zulüm. Ama tabii ki siz buna haksızlık da
Açık ara bir zulüm bu arkadaşlar. Sizden başka herkese inanmış zaten. Öyle de saçma sapan bir durum. Ama üzerinizden çok fazla karma edilmiş. Ya siz hiç merak etmeyin. Ben onu bilir onu söylerim. Öyle bir kart var ki ada size göstereceğim. Siz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yıkılan kule, adalet, kader çarkı ama nasıl bir kader çarkı göstereceğim ve yine adalet. Adaletler. Şimdi bakın adaletleri görün. Görüyor musunuz? Şöyle. Ortasına aldığına bakar mısınız? Kader çarkı ama ne kadar kötü. Bakın enerjiye bakın. Aşağıda simsiyah bulutlar, o güneş yukarıda, ona çok uzak. Bir de tavus kuşunun tüyü var ki biliyorsunuz kuşu hani lanetlenmiş bir kuş olarak bilinir. Cennetten atılmaya sebep olan hayvanlardan bir tanesi olduğu için. Ay geldim sanırım. Bir anda ekran gitti arkadaşlar. Ne olduğunu anlayamadım. Kusura bakmayın. Aa yine gitti. Buradayız sanırım. Aa, çok enteresan bir şekilde ekran gitti arkadaşlar. Geldi. Geldim değil mi? Sesiniz diyorsunuz. Duyuyor musunuz beni? Geliyor. Ay tamam. Ne oldu? Yani bunların ben bu enerjilerinden inanın bıktım yani. Bu nasıl bir şey? Şaka gibi. Ayrılık sonrası. Ayrılıksa konu. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size şimdi açık ve net söyleyeceğim. Neden bu şekilde olmuş? Bakın şimdi ses gidip geliyor diyorsunuz. Geliyor mu sesim arkadaşlar? Ona göre devam edelim. Geliyor mu? Yani bakın nasıl, ne sebep biliyor musunuz? Uğraşılmış arkadaşlar. Yani sizle ve bu ilişkiyle ya da aklınızdaki kişiyle uğraşılmış. Bakın ne iğrenç bir kart verdi buraya. Yani bu kişinin hani sizden vazgeçme sebebi durup dururken sizden vazgeçmemiş ki bu kişi. Çünkü burada ne veriyor biliyor musunuz? Yani bak bu kadar sizinle uğraştıkları halde hala diyor ki yani hem yerinize kimseyi koyamıyor hem de bir kıyaslama dahi aslında yapamıyor. Anlatabildim mi? Yani öyle bir şey yok. Yani kıyaslama yapılmıyor arkadaşlar. Yapamıyor. Öyle de bir durum var. Ama bunun yanı sıra da yine gidip geliyor. Ses mi? Ay çok enteresan. Kapayıp açsana olmuyor işte öyle de. Hadi olmadı Instagram'a gelin. Instagram'da devam edelim arkadaşlar. YouTube'da yapmayalım. Ne yapalım? Sileriz bunu. Yo düzeldi. Ses iyi. Düzeldi. Net geliyor. Tamam o zaman devam edelim. Devam edelim. Kimisi diyor hiç anlaşılmıyor. Ses iyi. Sorun yok. Tamam. Sorun yoksa gayet iyi. Lütfen gitmeyin. Ay kıyamam size. Tamam, gerekirse hem burada hem orada yaparım. Gitmem. Hadi bakalım. Siz çıkıp tekrar girin. Ses kötü diyenler siz çıkıp tekrar girin arkadaşlar. Ne yapalım? Öyle yapalım. Gidip geliyor. Ama kimisi şimdi iyi diyor. Ben hangisine inanayım? Anlatabildim mi? Bak hep net ses yazıyorlar. İyi tamam. Hadi bakalım. Devam. Şu anda süper demişsiniz. Devam edelim. Dediğim gibi yani bu ilişki üzerinde zaten hani oynanmış bir ilişki. Durup dururken de bu hale gelmemişsiniz. O nedenle o şimdi yani aslında büyük bir sevgi var. Sizin sevginizden de emin olan bir partner var aslında karşınızda. Daha önce evet çok çıkışlarınız olmuş olabilir. Ondan sonra yani bir takım tepkileriniz hani daha aşırı tepkiler vermiş olabilirsiniz. Ondan sonra yani
Eee, şimdi yani bu kadar, bu derece sessiz kalmayı kolay kolay, hani, başaramamış olabilirsiniz ki burada zaten her yerde bakın, ya, ben size çok net söylüyorum, lütfen, rahat olsun içiniz. Neden biliyor musunuz? Bu bakın, neyle bakın şuraya bakın şimdi yargılama. Tamam mı? Yargılama. Bakın. Yanına neyi attı? Yıkılan kuleyi attı. Onun yanına yine söylüyorum, adaleti attı. Yanına, ortaya attığı kart çok kötüdür o kader çarkının o şekil yani bu kart gerçekten çok kötü bir karttır. Yani içiniz bence rahat olmalı. Allah'a teslim edin gitsin. Yani onun, yani, kimse ağlatan, arkadaşlar gülemez. Bu net. Kimse, yani, üzüp de, ne bileyim, can yakıp da mutlu olacak mı sanıyorsunuz? Yok evleniyor diyorlar, yok evlendi diyorlar. Olamaz ki mutlu. Yani, eninde sonunda bum, patlar. Olmaz arkadaşlar. Bir de bakın burada birtakım olumsuz enerjiler, ilişkinizin üzerine karabasan gibi çökmüş zaten. Maalesef ama o sizi tabii ki ne olarak görüyor? O, işte, o başarır, o güçlü bir insan. Bir de aileden de destekli, olabilirsiniz ki sizi öyle görüyor olabilir ama siz öyle hissetmiyorsunuz. Tamam mı? Yani o sizi ya da aileden güçlü ya da aile bağlarınız daha güçlü ya da aileniz daha kaliteli mi diyeyim artık? Yani bir şey var öyle ailenizle ilgili ama siz, hani, bana göre, hani, o kadar, hani, ailede problem veriyor bence. Anlatabildim mi? Hani, siz, hani, çok iyi olabilir aileniz ama orada aslında çatlaklar var. Hani, böyle, ya sizin değeriniz bilinmiyor ya da, işte, diyorum ya bazen ailede de narsist insanlar olabiliyor. Kıymetinizi bilmeyen, değerinizi bilmeyen, yani, aile içinde de oluyor arkadaşlar. Maalesef. Hani, kendinde hak sayan insanlar, işte, bir ailenizi, işte, sizin ailenizin bir ferdi olduğu için sizin hayatınız hakkında yorum yapma hakkı olduğunu zanneden insanlar var aslında. Anlatabildim mi? Umarım doğru kelimeleri kullanabilmişimdir. Hâlbuki kimsenin hayatında ya da öyle bir hakkı yok ki. Yok, olamaz. Öyle bir şey olamaz. Yani, böyle bir şeye izin vermemelisiniz. Ama, işte, bazen bilmiyorum, yani, yapmayın, vermeyin izin. Hani, bazen, işte, çocuğunuz diyorsunuz, ne bileyim, anneniz, babanız, ne bileyim, kardeş ama yapmayın, yani. Bu sizin hayatınız. Evet, kimsenin hayatınıza yani, hayatınız hakkında ya bir şey müdahale etmelerine hak tanımayın. Siz ne kadar izin verirseniz o kadar sizin hayatınıza müdahale edebilirler. Bunu da unutmayın ki burada ama bu konuyla ilgili problem verdiği için bunu söyledim. Maalesef burada bu konuyla ilgili problem verdi. Evet, hayatınızda, sizin hayatınıza yeni bir yön verdiğinizden bahsediyor. Yepyeni bir yön vermiş olabilir. Çünkü bir şeylerle yüzleştiğinizi ya, diyor ki o bir şey, hani, onun size yaptıkları karşısında, bir şeylerle yüzleşmiş olabileceğinizi artık, yani, o nedenle de hayatınıza farklı bir yön vermiş olabileceğinizden bahsediyor. Evet, adaletsizlik yapılmış arkadaşlar sizlere. Ben böyle biliyorsunuz kelimeleri kıvırarak kullanmam. Ha, öyle mi, böyle mi? Hayır arkadaş, burada size yapılan bir adaletsizlik var. Zaten kartlar bangır bangır bağırıyor. Şuraya bakın ya. Ama hiç korkmayın, işte üzülmeyin. Orada bir müdahale var, ilahiden bir müdahale var. İçinizi ferah tutun. Evet, araya üçüncü kişiler girmiş burada. Üçüncü kişilerin, bozduğu bir durum söz konusu ama sizin sessizliğiniz arkadaşlar o kadar büyük etki yapıyor ki bu kişi üzerinde. Çünkü sizin bu şekilde kalmanız onu şoke ediyor. Çünkü diyor ki bir bahane yaratırdı, bir şey bulurdu o ve, ya kendini belli ederdi, işte, hiçbir şey yapamasanız
yani sosyal medya üzerinden belki, hani, profil değiştirmek, onu yapmak, bunu yapmak çok hareketli, hani, bir şeyler yapabilirsiniz ki onun göreceğini düşünerek ama şu an enteresan durumlar yaşanıyor onun kafasında. Enteresan olduğunu söylediği durumlar var arkadaşlar. Bu arada burada bazılarınızın, hani, çocuğu olabilir, tamam mı? Çocuklu olanlar için söylüyorum bunu. Çocuklu olanlarla ilgili de, işte, sizin çocuklarınızın durumunu da merak ediyor. Yani, orada, ama çocuğu olanlarla ilgili de, hani, olumsuz birtakım şeyler de var. Yani, eğer sizin çocuğunuz varsa ya da, işte, bu çocuk, hani, ondan olmayabilir. Hani, başka birisinden çocuğunuz var ama bu kişi o konuyu, problem olarak görmüş de olabilir zamanında ya da bu kişiyle çocuğunuz olabilir. Yine çocuklarla ilgili problem veriyor ama, yani, her türlü bir problem veriyor arkadaşlar. Yine bir gittik geldik. Burada mıyım? Sesim geliyor mu? Buradaysam buradasın Pelin deyin. Evet, geldi. Evet, geldim. Evet arkadaşlar, yani, dediğim gibi bu durum onun için gerçekten enteresan bir durum. Beyler, sizin için de aynı şey söz konusu çünkü ona bağımlı olduğunuzu düşünüyor beyler. Yani karşınızdaki kişi kızlar sizin için de onu siz şöyle söyleyebilirim onu kelimeyi toparlayayım. O sizin için mükemmel birisi. Anlatabildim mi? Yani dört dörtlük görüyor. Bakın ego çalıştırıyor yine. Ne kadar megaloman bu ya. Yani o sizin için aslında çok on numara bir insanmış. Bu 10 numara bir adam. Tamam mı? Ondan sonra eee ama dediğim gibi çocukla ilgili bir problem var. Bu çocuk işte kimin çocuğuysa artık hiç fark etmez ya da kendi çocuğu. Tamam mı? Ama bir çocuk problemi var. Ya da çocuklarla ilgili olumsuz bir takım durumlar yaşıyor olabilir ya da küs olabilir. Anlatabildim mi? Bir şey var yani. Bir problem veriyor orada. Kabul edilmeyen bir takım durumlar. Sizin sessizliğiniz karşısında siz daha önce her şey onun hayatıyla ilgili çok şeylere müdahale ediyor olabilirsiniz. Yani bir şeylere karışıyor olabilirsiniz, karışmış olabilirsiniz. Ondan sonra diyor ki yani hatta onun hayatıyla ilgili çok fazla yorum yapmış olabilirsiniz. Çok fazla konuşmuş olabilirsiniz. Hatta stratejik bir takım şeyler de söylemiş olabilirsiniz bu kişiye. Hatta ve hatta sonraki durumlarla ilgili sıkıntılı kelimeler de kullanmış olabilirsiniz ama, şimdi bu konuda da diyor ki, yani, sizin aslında çok zor bir kadın olduğunuzu ya da erkek olduğunuzu, ondan sonra, yani, renginizi de öyle kolay kolay belli etmezmişsiniz. Yani, anlayamaz ne düşünüyor, ne şey yapıyor. Hani, strateji, konusunda iyisiniz arkadaşlar, onu söyleyeyim. Güçlü bir karaktere sahipsiniz. Dışarıdan, sizi gerçekten, çok güçlü görüyor. Güçlü bir, karakter olarak görüyor sizi. Ayrıca burada birçoğunuz mutfakta çok iyisiniz. Onu söyleyeyim. Hani, mutfakta çok başarılı olduğunuzu düşünüyor. Hani, güzel yemekler yapıyor olabilirsiniz ya da, işte, artık onun sevdiği şeyler, basit şeyler de olsa siz onu güzel yapıyor olabilirsiniz ya da, işte, sizin, hani, becerikli birisi olduğunuzu düşünüyor mutfakta özellikle. Yani ama şey diyor, yani, göz önünde olmayı da seven bir insan olabilirsiniz onun için. Öyle onun bakış açısına göre. Yani, şeyi seviyormuşsunuz siz, hani, böyle birazcık da şımartılmayı, sevdiğinizi söylüyor ama, hani, şeyiniz var arkadaşlar, böyle çizginiz var. Hani, insanlar size iltifat edebilir ama şimdi iltifat etmek var, bir de o çizgiyi biraz aştığın zaman iltifat, hani, biraz saygısızca, hani, farklı alanlara doğru kayabiliyor ya. O da diyor ki
onun çizgileri var. Yani sınırları var. Hani bir yere kadar gidebilir, konuşabilirler size bu konuda. Hani yoksa yeri durması gerektikleri yerde siz zaten onları durdururmuşsunuz. Yani öyle hayatınıza hop diye dahil olamazlarmış arkadaşlar. Ama çok stratejik olduğunuzu da düşünüyor yani. Bir takım stratejiler yürütüyor ve bu sessizliğin arkasında yine bir strateji olabilir diyor. Yine öyle bir şey yapıyor olabilir diyor. Evet, çünkü sizin yani bu nasıl anlatayım bunu? Onu kızdırmak için ya da onun merak etmesini sağlamak için böyle şeyler yapıyor olabileceğinizden bahsediyor. Ya da arkadaşlar şimdi bakın şimdi burada çok ikilemleri var bu kişinin. Acaba diyor hayatına birisini mi aldı da bu kadar sessiz ya da göz önünde değil ya da işte bir şey var orada merak etti. Şimdi tam da anlamlandıramıyor sizin sessizliğinizi. Acabalar var. Acaba çünkü yanına neyi atıyor? Bakın buraya kırmızıyı atıyor. Yani ne dedi? O aslında dedi tutkulu bir insan. Hani zaten aşk insanı olarak görüyor ki sizi. Hani o diyor istemese bile yani onu rahat bırakmazlar. Zaten hani güzelsiniz, hoşsunuz. Yani bir şekilde etrafınızda insanlar olur ve sizi o aşkın ya da işte o duygu yoğunluğunun içerisine çekebilirler sizi. Böyle söylüyor. Ama bir yandan da tabii ki acaba bu bir strateji mi diyor. Yani arkadaşlar ama size karşı inanılmaz derecede hani tutku dolu hissettiğini söylüyor. Kıskanıyor ya, kıskançlık var burada. Evet. Yani ayrı bile olsanız bu kişiyle iki tarafta siz de o da birbirinize çekiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar net. Yani birbirinize çekiliyorsunuz. Evet. Ve hala duygusallığın devam ettiğini yani hala duygu var iki tarafta da. İsterse 100 yıllık ayrı olun arkadaşlar. Çünkü burada diyor ki öyle bir bağ var ki aralarında diyor yani kopması mümkün değil. Yani hala o duyguları taşıyorlar. Yani bir şekilde çok öfkelenebilirsiniz. Zaten bu öfke belki de işte bu bağın hani çok güçlü bir bağla bağlısınız ve böyle olumsuz bir durum yaşanıyor. Bunun karşısında çok fazla öfke ya da tepki gösteriyor olabilirsiniz. Anlatabildim mi? Yani şey arkadaşlar ya hissediyor yani sizi ama bu ilişki sizin bu birlikteliğiniz asla tesadüf değil. Yani bir araya gelmeniz tesadüf değil. Asla bunun tesadüf olmadığını o da zaten bu şekilde düşünüyor ama işte geçmişte yapılan çok hatalar var burada. Hayatınız yani ilişki içerisinde size karşı yaptığı çok hatalar var. Hatta hayatına bak, yoluna bak gibi sözler kullanılmış olabilir arkadaşlar. Ya da işte bul kendine birisini. Bak hayatına demiş olabilir. Ama burada şimdi neyi verdi? İşte Allah böyle arkadaşlar alır intikamını. Şimdi de kıskançlık enerjisi çalıştırıyor ki daha önce git hani bul birini diyen bir insan ya da işte git hayatına bak yani yolunu çiz ya da işte git çoluğunla çocuğunla ilgilen diyen bir insan şimdi ne oluyor? Kıskançlık enerjisi çalıştırıyor. Ya böyle işte, böyle ders verirler. Çünkü ilahi adalet, o yüce yargı devrede arkadaşlar. O en büyük yargı devrede. O hiçbir şey olmayacağını zannediyor demek ki zamanında ama işte bir şeyler hareket halinde, bir şeyler işleyiş halinde arkadaşlar. Utanç duyuyor. Burada size karşı utandığı durumlar var. Ama çok sağlık konusunda da hani öyle çok iyi olduğunu düşünmeyin. Hani inişli çıkışlı bir sağlık konusu veriyor. Yani problemler de yaşanıyor sağlıkla ilgili. Özellikle eklem yerleri olabilir. Ondan sonra, kıskançlık veriyor ya arkadaşlar. Kıskanıyor ama size şunu söyleyeyim, hâlâ ne görüyoruz burada? İkili ilişkilerde güvenilmeyen bir karakter, ahlaki değerleri çok, önemsemeyen bir kişi olabilir bu kişi. Yani küçümseyen, çok önemsemeyen, birisi olabilir ve güvenilmez birisi olarak çıkıyor karşımıza.
Ama bunun yanı sıra da size karşı ne diyor? Tekrar işte sizi etkileme isteği içerisinde ama korkuyor arkadaşlar, cesaret de yok. Çünkü bir kere o dengeler bozulmuş. Öyle bir bozmuş ki hem de kendisi bozmuş. Büyük bir savaş verilmiş burada. Yani normal bir durumdan bahsetmiyor ki. Utanç duymaktan bahsediyor arkadaşlar. Yani burada duyulan büyük bir utanç size karşı. Ve çok söylediğiniz şeyde, haklısınız. Yaptığı ya da, işte, sadece söylemek değil ve, a ettiğiniz ahlar arkadaşlar. Yani yaşamadığını belki sanıyorsunuz ama hayır, burada birçok şey yaşanıyor, yaşanmış. Korkulardan bahsediyor. Evet, korkuyor arkadaşlar. Yani size karşı yine bir gittik geldik. Ses var mı şimdi? Bugün bu açılım böyle olacak. Bunların çünkü enerjileri şu kart geldi ya arkadaşlar. Zaten bu açılımın böyle gideceği belliydi. Yani burada sıkıntı var arkadaşlar. Birçoğunuzun üzerinde bir takım olumsuz durumlar var. Yani o nedenle de bunların olması normal. Ben artık şaşırmıyorum. Yani pat diye yayın gidebiliyor. Çünkü gerçekten burada kötü insanlar karşılaşmış. Ne diyorum yani enerjileri değiştirecek kadar kötü insanlar. Ama merak etmeyin. Adalet sizin için işliyor, sizin için çalışıyor. Ondan sonra dediğim gibi sizi tekrar etkilemek istiyor. Yani evet bir savaştan yani ciddi anlamda yara almış olabilirsiniz ama hani bunu tekrar o dengeyi sağlamaktan bahsediyor arkadaşlar. Dengeyi korumaktan bahsediyor. Yeniden o dengeyi tutturmaktan, düzeltmekten bahsediyor. Çünkü size söylemek istediği o kadar çok şey varmış ki hala söyleyemediği sözlerden bahsediyor. Evet, hayatında bir takım problemler var. Evet. Hayatında değişen bir şeyler de var. Evet, size karşı çok fazla haksızlık yapabilmiş. Siz şu an çok sessizsiniz. Onun kafasını karıştırıyorsunuz. Hatta kafasını yoruyorsunuz. Yani sizin bu sessizliğiniz normal bir sessizlik değil. Daha önce ilişki içerisinde zaten evet gelgitler yaşanmış ama hiç böyle tepkiler vermemişsiniz. Hatta uç noktalarda yaşanan tepkilerden bahsediyor. Yani bir anda olduğu yere gitmek. İşte böyle çılgınca şeyler anlatabiliyor muyum? Ya da işte başka bir numaradan aramak gibi gibi böyle çılgınca şeylerden bahsediyor. Hatta bunları özlemek desem ne diyeceksiniz? Yani, aslında bir şeyleri yapıyorsunuz ama, bence, hani, o aşktan, sevgiden yapılmış şeyler. Şimdi de diyor ki Allah Allah, yani, ne oluyor? Hayırdır? Yani, ya benden gitti ya strateji. Yani, sizi de şimdi şey yapamıyor, hani, ne tarafa doğru yöneldiğinize de karar da veremiyor, yani, bir yandan da. Çünkü, eee, aslında bu güzel bir şey. Hani, şey, tahmin edememesi güzel bir şey arkadaşlar. Hani, düz değilsiniz en azından. "A, işte, şu onu yapar, a, boş ver." diyemiyor. Ama şey görüyor sizi, yani, böyle hoş insansınız, güzelsiniz ya da, işte, yakışıklısınız, her neyse ya da özellikle giyiminiz arkadaşlar. Hani, sizin yaşınızda, aynı yaşta olun, yani, bu ille yaşınız büyük demek istemiyorum. Yani, aynı yaştaki arkadaşlarınız olsun. Siz daha böyle, fresh giyiniyorsunuz, daha ya da bir tarzınız mı var? Yani, daha hoşsunuz, ne bileyim ben. Yani o öyle görüyor en azından, o öyle düşünüyor. Ama benim gördüğüm ne biliyor musunuz? Sanki böyle onun arkasından kendini bırakan birileri, ondan sonra yani, tam tersi kendiniz, hani, giyinme isteğiniz bile belki gitmiş olabilir. Hani, o varken daha bir böyle özenli, dikkatli, çok farklı giyinirken onun arkasından bir modunuz düşmüş. Hatta hiçbir alışveriş bile dahi yapmak istememiş olabilirsiniz yani. Benim gördüğüm de bu. Ama sonra ne veriyor? Onun düşüncelerinde ama ne var? Yok ya işte o öyle çok iyi, süper, muhteşem birisi diyor. Ama siz
bir enerji düşüklüğü yaşamışsınız. Evet. Her ne kadar öyle de desek burada ne diyor biliyor musunuz? Size aynı zamanda o kadar, yani, öyle bir partner olmuşsunuz ki bu kişiye. Arkadaş olmuşsunuz, kardeş olmuşsunuz, partner olmuşsunuz. Yani inanılmaz derecede güvenilen, inanılan, bir dost olmuşsunuz arkadaşlar. Yani sadece partner değilmişsiniz onun gözünde. Evet, ama neler yapmış size. Yani iyilikten maraz doğar derler ya, demek doğmuş yani. Habire zorluklar içerisine sokmuş sizi. Yani ama siz de bir sınavdan geçmişsiniz arkadaşlar. Çok fazla erteleme, çok fazla gecikme yaşamış olabilirsiniz ama bu kişinin hayatında bir döngüden bahsediyor. Yani sıkıntılı durumlar yaşanıyor, yargılanıyor, ilahiden veriyor arkadaşlar. Yani bir yargı süreci var burada. Buradaki, yani, mahkemelerde yargılanmıyor. Öbür taraftaki mahkemede yargılanıyor. Anlatabildim mi? Yani içiniz rahat olsun, korkmayın, üzülmeyin. Kaderde varsa zaten kimse önüne geçemez bu durumun. Evet, burada kaderle oynamışlar. Bakın size olan enerjisine ne verdi? Hop dedi. Değiştirmeye çalışmışlar kaderi. Evet, orada bir oynama olmuş ama o da bir yere kadar arkadaşlar. Ne olmuş? Kendine dönmüş. Bakın abluk altına alınmış resmen böyle. Adaletler havada uçuyor. Yıkılan kuleler, yargılama kartları. Bakar mısınız? Altına da hep şeyi veriyor. Diyor ki bak, bunların arası diyor, yani burada bir bağ var. Artık kalü beladan beri ya da işte ruhsal bir bağlantı ya da arkadaşlar, kadersellik diyor. İşte nasıl sizin inancınız hangi yöndeyse, o şekilde bir bağlantıdan söz ediyor. E, O zaman ne yapmak gerek? Sizin burada sessizliğiniz aslında işe yarıyor. Çünkü neden? Bakın barış enerjisini getiriyor. Yani barışmak istiyor tekrar ama diyorum ya, korkuyor. Çünkü dengeleri hakikaten çok bozmuş. Öyle böyle bozmamış yani. Hani yıkmış resmen. Yani sizin aşka olan inancınızı, isteğinizi, tutkularınızı elinizden almış olabilir bu kişi. Ne diyor? O da barışma isteği içerisinde. Yani isteği bu. Sadece ürküyor. Evet. Yani bunun şimdi bir şekilde rahatlaması gerek. Ancak bu şekilde rahatlayacak, ferahlayacak sizinle barışırsa arkadaşlar. Evet. Yani burada şey var. Kurtarma isteği, ilişkiyi kurtarma isteği var arkadaşlar. Ya, barışmak istiyor ya. Artık ilişkiye sakinlik gelsin diyor. Barışalım diyor. Zaten sizin, hani, siz ona hakkınızı helal etmeden zaten onun 2 yakası bir araya gelmez ki. O da bunun bilincinde. Çünkü burada bazılarınızda maddi yönden de bir eksiye düşüş söz konusu olmuş. Bu kişi tarafından, yani o konuda da biraz maalesef sıkıntı yaratılmış. Kötü ya. Kötü bir şey bu. Maalesef. Yani o açıdan da, zorlanan arkadaşlarımız var şu an burada. Yani o yüzden de diyor ki sessizliği onun, işte, hiç anlamlandıramıyor arkadaşlar. Yani sizi çok net kestiremiyor. Bana sorarsanız sessizliğiniz çok faydalı. Çünkü bilemiyor. Öyle mi böyle mi? Bakar mısınız kafasında 1000 tane şey. Acaba hayatına birisini mi aldı? Birisi mi var? Ya da işte acaba bir yere mi gitti? Zaten burada bir göçle ilgili bir şey de var. Yani göç dediğim hareket, eylem, yer değiştirmek olabilir, ev değiştirmek olabilir, iş değiştirmek olabilir. Yani sizinle ilgili kafasında sorular ama sizin bir şekilde bazı durumları aşabileceğinizden de bahsediyor. Yani onunla olduğunuz dönemde hayatınızda sıkıntılı bir takım durumlar varsa, bunları zaten, hani, onu aşabilecek güçte olduğunuzdan da bahsediyor. Ya, arkadaşlar, bu kişiye göre çok daha fazla kalitelisiniz, çok daha iyisiniz. Bakın, emin olun. Yani, bunu size şey olsun diye söylemiyorum ama bu kişi, yani, bundan çok daha çok çok daha, eee, yani
Peki şimdi diyorum ya böyle kalite ya ben inanıyorum insanların bir kalitesinin olduğuna. Kimse kusura bakmasın. Kimse diyor ya yok işte. Ya herkesin bir kumaşı bile var arkadaşlar. Yani oturması, kalkmasıyla, konuşmasıyla ne bileyim yani bu her şeyiyle insan kendini bir tabii ki bir farklılık var. Bir kalite var arkadaşlar. Yani bu kişi kendine her ne kadar çok kaliteliyim, şöyleyim, böyleyim dese de hayır yani ben sizinle onu aynı kefeye koyulabileceğine inanmıyorum. Burada mıyım? Yine gittim, yine geldim. İnşallah buradayımdır. Kendi kendime mi konuşuyorum? Geliyor mu sesim? Görüntü bir değişik. Yani var ya sizin bu aklınızdaki kişi beni daha fazla konuşturmayacak. Buradaymışım evet yazdınız. Teşekkür ederim. Olmadı Instagram'a geçelim arkadaşlar ya. Bunu burada bitirelim bu yayını. Benim sinirlerim bozuldu. İkide bir de gidiyor. Ne boyu böyle? Olmadı bu yüklensin arkadaşlar. Çünkü Instagram'a gelemeyenlere de haksızlık olmasın. Onlar da bunu dinler. Biz de Instagram'da sonra devam ederiz. Olur mu? Evet. Hadi seviyorum sizleri. Instagram'da görüşmek üzere. Ha, Instagram adresimizi bilmeyenler için İç Ses Tarot olarak yine aynı şekilde aynı amblemle beni bulabilirsiniz. Oraya bekliyoruz. Orada da dedikodularını yaparız. Evet, aynen. O zaman şimdilik hoşça kalın. Hepinizin en yüksek hayrına olsun. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.